Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yağmurlu bir günden herkese sevgiler gönderiyorum. Umarım herkes iyidir ve keyifler yerindedir. Bugünkü videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne yapmıştık en son? Brother marka çift plaka bir makinenin kurulumunu gerçekleştirdik. Çardağımızdan ipimizin geçişini sağladık ve örgü öncesine makineyi hazırlamıştık. Umarım buraya kadar herkes kontrollerini yapmış ve makineyi örgüye hazırlamıştır. Şimdi sizden şunu rica ediyorum. Bir defteriniz ve kaleminiz mutlaka makinenizin yanında beklesin. Bu videoyu izlerken de notlar alarak devam edin. Oldu ki videolara ulaşamadınız. Bu notlar sayesinde adım adım yine ilerlemeye devam edebilirsiniz. Bunu özellikle belirtiyorum. Şimdi bizim için önemli olan şeylerden bir tanesi ip arkadaşlar. Çünkü örgümüzün her aşamasını, her detayını ilgilendiren en önemli unsur. İp yoksa örgü de yok. Yeni başlayan arkadaşlarımız mutlaka şu anda piyasada da kolaylıkla her yerde bulabileceğiniz lif ipleriyle başlasın. Neden? Çünkü esnek bir ip. Dokusu bakımından örgüyü kolay yapılabilir hale getiriyor bu esneklik. Ve kalınlık bakımından da bu makineler için en ideal kalınlıklardan bir tanesi. Yani bize sorun çıkarmayacak bir ip. Biz makineyle yeni buluştuysak eğer bu ipi kolaylıkla tercih edip bu iple adımlarımızı atmaya devam edebiliriz. İp konusunu bu kadar basit geçiştiremem. Çünkü iplerin içerikleri o kadar farklı ki bunları örgülerimizde çok farklı şekillerde göreceğiz. Bu nedenle de ip konusuna daha fazla, daha geniş bir şekilde değineceğim arkadaşlar. İpimizi aldık ve çardağımıza taktık. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Makinalarımızla beraber mutlaka kullanma kılavuzları geliyor arkadaşlar. Bu kullanma kılavuzlarını gözden geçirdiğinizde inanın bana bu makinaları kolaylıkla örebilirsiniz. Ve hiçbir yardım almadan ilerleyebilirsiniz. Neyin ne olduğunu da daha iyi anlarsınız. Bendeki şu anda Türkçe tabii içeriği. Belki bu yüzden çok anlaşılır. Bunun İngilizcesi ya da farklı dilleri olabilir. Bu kılavuzları mutlaka temin edin. Yoksa da size bir link atabilirim. O link sayesinde buradaki detaylara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ama mutlaka makinalarla beraber gelen bütün parçaları, aksesuarları, kitapları gözden lütfen geçirin, olur mu? Şimdi size bazı kumaşlar göstereceğim. Makine fark etmeksizin hepsinin bu sonuçlara ulaştığını bilmenizi istiyorum. Bunu göstermemin amacı da yapmış olduğunuz örgülerdeki farklılıkların farkında olmanız. Şimdi tek plakada ördüğümüz kumaşla çift plakada ördüğümüz kumaş aynı olamaz. Neden? Tek plaka daha ince bir kumaş, çift plaka daha kalın bir kumaş bize verir. Şimdi tek plakalı renkli örgü düşündüğünüz zaman aklınızda bu görüntü kalsın arkadaşlar. 2 renk, 3 renk, 4 renk, 5 renk, 10 renk hepsini tek yatakta yapabiliriz. Çünkü ipi manuel olarak değiştirme durumumuz var. Ve intersiye sistemi hariç buradaki sistem aynı olarak aklınızda kalsın dediğim gibi. Şimdi şu desenler tek yatakta örülmüş bir desen grubu. Bunu nasıl ayırt ediyoruz? Arkasını çevirdiğimizde tek yatak olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Bakın buralarda ip kalıntıları var. Biz arkada farklı bir iğne kullanmadığımız için bu noktadan bu noktaya geçene kadar ip maalesef örülmediğinden uzatılarak kalmış. Yani örgünün önüne baktığımız zaman iğne bu ve şurada beyaz çalıştığı için şu arası farklı bir renk örüldüğü için haliyle buradan bu noktaya kadarki kısmı arkada örmeden bırakmış. Dediğim gibi arkada bir iğne çalışması yok. Örgülerde eğer örülmeden şu şekilde atlanmış ip geçişleri görürseniz arkadaşlar bu örgülerin tek yatakta yapıldığını tahmin edebilirsiniz. Bu örgüler çift yatakta yapılmış örgülere nazaran daha ince. Haliyle de bu örgüleri örerken ip kalınlığını ona göre tercih etmeniz gerekiyor. Şimdi çift yataktaki bir kumaşı size göstereceğim. Aradaki farkı böylelikle daha iyi anlayacaksınız. Bu da çift yataklı bir örgü. Hemen arkasını çevirdiğimde bakın hiçbir kalıntı yok ve ilmeklerin hepsi örülmüş ve tertemiz. Doku olarak da baktığınızda bununla aynı dokuya sahip değil. Bu daha ince bir doku. Bu daha kalın bir doku. Hem önde hem de arkada örme işlemi gerçekleştiği için bu tip örgüleri örerken ipinizi daha ince seçmeniz gerekiyor ki rahat bir örgü akışını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İki
farklı renkli örme, 2 farklı teknik. Bu ya da bu, ikisinde de detaylar mutlaka göz önünde olmalı. Tek yatakta yine kabartma desenli örgüler yapabiliyoruz. Bunu çift yatakta da yapabiliyoruz. Tıpkı buradaki renkli örgüler gibi oradaki dokunun da birbirinden farklı olduğu göz önünde bulundurulmalı. Şimdi size onunla ilgili tek yatak örneği vereceğim. Çift yatak örneğini de kitaptan vereceğim. Çünkü elimde şu anda numune olarak yok. Bakın buradaki örgülerde kabartma desenli örgüler için örnekler ve bu örgünün önü gibi arkası da temiz. Bu nedenle bunu rahatlıkla tek yatakta yapabilirsiniz arkadaşlar. Çift yatakta yapmış olduğumuz kabartma örneklerine de kitaptan size örnekler göstereceğim. Şu şekilde. Çift yatak kabartma örgülerinin görsellerini de bu şekilde görebilirsiniz. Bunlar da yine renkli örgülerdeki gibi kalın kumaşlardan oluşuyor. Eğer şöyle bir kitabınız varsa zaten şurada görüyorsunuz arkadaşlar. KR ve KH alt yatak ve üst yatağı bize gösteriyor. Burada da bu deseni elde etmeniz için şu kartta hangi özellikler var ve nasıl bir reçete uygulamanız gerekiyor. Şuradan bunun detaylarını uyguladıktan sonra bu sonucu almamanız mümkün değil. Önemli olan şu reçeteleri okuyabilmeniz arkadaşlar. Bununla ilgili nette de çok fazla görsel görme şansınız var. Şimdi size danteller için örnek göstereceğim. Bu şekilleri gördüğünüzde hemen neden bahsettiğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Şöyle küçük deliklerle ilmek taşıyarak hem delik hem de ilmeklere şekil vererek oluşmuş örme tekniğine de ajur örgü diyoruz. Bakın şu en bariz örneklerinden bir tanesi. Hem dolu ilmekler hem de boş ilmeklerin hareketinden meydana gelmiş olan bir görsel bu. Biz ajur yaparken sadece delik açılmasını sağlamıyoruz. Aynı zamanda şekil de veriyoruz. Bu nedenle ajur örgüler gerçekten çok değerli ve zevkli. Örmesi de bir o kadar zevkli ama genel olarak kaçınılıyor. İnanın çok eğlenceli. Denemenizi tavsiye ederim. Zaten bu konuya geldiğimizde de yine uzun uzun değineceğiz. Evet, karta ihtiyaç duymadan yapacağımız örgülerden bir tanesini de yine kitaplar vasıtasıyla göstereceğim. Şöyle anlaşılmasını istiyorum. Bakın şu zaten ters örgünün olduğu kısım ve düz örgünün olduğu kısmı görünce anlayın ki biz çift yatak kullanıyoruz. Makinenin arkasında tam iğne çalışırken ön tarafında sadece seçilmiş olan iğnelerle bu deseni yaptığımızı şu görsele baktığınızda anlayabilirsiniz. Anlayamıyorsanız o zaman şuradaki reçeteyi okumanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın zaten KH ve KR dediğimde bunun çift yataklı bir örgü olduğunu tahmin etmeniz gerektiğini sizlere söylemiştim. Ve şurada da başlıkların hangi komutta olması gerektiği yine yazıyor. Yani biz eğer bu görseli çıkarmak istiyorsak şuradaki reçeteyi uyguladığımızda ulaşabileceğimizi anlamamız gerekiyor. Bunun gibi bir sürü örnekler var. Evet, burada da yine görseller var ve arka sayfayı çevireceğim. Orada da bu görsellerin örneklerini göreceksiniz arkadaşlar. Bu tarz örgüler gördüğünüzde hemen yanında şöyle bir reçete arayın. Bu reçeteler varsa bu reçeteleri takip edip bu sonuçlara ulaşabilirsiniz. Bunlar makine deseni değil. Bunlar tamamen manuel. Elimizle iğnelerin yerini değiştirerek yapmış olduğumuz desen seçenekleri. Yani karta ihtiyaç duymadan böyle iğnelerin yerlerini değiştirerek de farklı desenler yapabileceğinizi bu görsellerle tahmin edebilirsiniz arkadaşlar. Her şeyi makineden ya da karttan beklemeyip biz birazcık da yaratıcılığımızı kullanarak ipe görsel olarak çok şey katabiliyoruz. Örgüyü görsel olarak çok fazla değiştirebiliyoruz. Anlatacak çok fazla şey var ama böyle konumuz geldikçe onu biraz daha böyle genişleterek sizlere aktaracağım arkadaşlar. Ufak ufak örgü hakkında bilginiz olması bakımından da bu görselleri sizlerle paylaştım. Makinamızı kurduk, ayarlar her şey yolunda, ipimizi taktık ama nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Öncelikle bunun için bize neler gerekli? Onlardan bahsedeyim. Şimdi şu aktarma aletlerinden mutlaka ihtiyacınız olacak. Bunlar her an elinizin altında kolay ulaşılabilecek bir yerde dursun.
Burada gördüğünüz gibi bir cep var zaten. İşi biten aletleri bu cepte muhafaza edebilirsiniz. Ağırlıklarınız elinizin altında olsun. Taraklarınız tek yatak ve çift yatak tarağı. Onları da size şöyle bir göstereyim. Bu çift yatak tarağı. Alttan her iki yatağın arasından yukarıya kolaylıkla çıkabileceği için bu çift yatakta kullanılıyor. Bu da tek yatak tarağı. Bunu zaten şuradaki demirleri görüyorsunuz, şurayı. Bunlar örgüye geçecek şekilde tek yatak örgülerinde kullanılıyor. Bu da mutlaka elinizin altında olsun. Ve her zaman kolay ulaşılabilir bir yerde dursun bunlar arkadaşlar. Mekiklerimiz elimizin altında. Tek yatak ve çift yatak kullanmamız gerektiği zaman da hemen onları değiştirebilelim. Bugünkü videomuzu da böylece noktalıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyerek sevgiler gönderiyorum. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.